Sevgili dostlar, size bugün yine bir börek yapmaya hazırlanıyorum. İnşallah görünümüyle, tadıyla, görselliğiyle kalbinizi, tadıyla da damak zevkinizi tam edecek bir börek. Onun için turta börek. Onun için neyimiz var? Bir tane tam göğsümüz var, tavuk göğsü. 2 tane kapya biberimiz, 3 tane yeşil biberimiz, havucumuz, 2 tane yumurtamız, yarım paket yaş mayamız, şekerimiz, tuzumuz, yağımız ve yoğurdumuz var. Ve tabii ki de olmazsa olmaz unumuz var. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Onun için de şunu şöyle çekiyorum. Şimdi benim bacım geldi sevgili dostlar bugün. Misafirim var. Misafirim olacak. Tabii Hüseyin bana oradan bir tane şey versene oğlum. Kase. Kase. Ah sevgili dostlar. Bir konuşsam neler diyeceğim size de bir türlü konuşmayı beceremiyorum işte ben. Teşekkür ederim. Bugün çok mutluyum. Allah inşallah herkesi mutlu etsin. Allah herkesi sevdiklerine kavuştursun. Şimdi her zamanki gibi sevgili dostlar sarısını üstüne, beyazını içine. Bundaki kural bu. Böylece tamam. Şimdi ellerimi yıkayıp geliyorum. Bakın sevgili dostlar bir bardak yoğurdumuzu da koyuyorum. Şöyle bir çay bardağı kadar yağımızı da koyuyorum. 3 kaşık 1 2 3 kaşık şekerimizi koyuyorum. 1,5 kaşık da tuzumuzu ilave ettik miydi? Geriye kalıyor. Böyle şöyle yaş mayamızı da içine parçalıyorum dostlar. Şimdi ne yapma zamanı? Ilık suyu biraz da ılık su koyacağım üzerine. Ama önce şunları bir çırpalım. Bakın şimdi bir bardakta ılık suyu koyarak iyicene çırpıyorum. Bakın dostlar unu ölçmüyorum. Niye? Herkes az yapar, çok yapar. Yumurtanın büyüklüğü olur. Ben biraz kıvamlı bir un elde edeceğim inşallah. Hamur elde edeceğim. Onun için de un ölçüsünü veremiyorum. Hakkınızı helal edin. Hamurlarımız yoğruldu ve tamam. Devam. Bakın dostlar çok güzel yoğurdu makinemiz. Allah ondan razı olsun. Şimdi şöyle ne yapalım? Şöyle koyalım ve mayalanmaya bırakalım. Güzelce bir diyelim, hava almazsa hamur anında kabarır dostlar. Mayaya çabuk gelsin istiyorsanız hava almasını engelleyin. Sevgili dostlar bakın böyle çok küçük kuşbaşı doğrayacağım göğüsleri. Siz de bu şekilde doğrayabilirsiniz bakın. Ben her zaman bu şekilde doğruyorum. Teyze sen patatesleri soyabilirsin. 4 tane patates var bu kadar. Sevgili dostlar şimdi güzelce doğrayalım. Ondan sonra görüşürüz. Ben size doğranma şeklini de şöyle bakın. Ben böyle doğruyorum. Böyle daha kolay oluyor çünkü. Bakın küçük büyüklüğü bu şekilde oluyor. Bakın sevgili dostlar patateslerimizi küçük doğradık. Çok ısınmış yağın içine atıp şöyle biraz kızartacağım. Bunu da ben yapacaksam aşçı sen misin ben miyim anne? Sen oldun ne oldu yani? Çevir şöyle de ben yapayım gözünü seveyim. Sen yap ben mi yapayım?
kızardı. Şimdi onu güzelce tabağımıza alıyoruz. Yani biz biraz büyük yapacağımız için çok yaptık. Siz evinizde az yapacaksınız. Kendinize göre hazırlayın lütfen. Çünkü kızarttım. Yağsını birazını aldım. Azıcık yağ bırakarak tavuklarımızı koyduk. Tavuklarımız böyle kavrulsun. Biz işimize devam edelim. Yarım kilo tavuğumuz var. 4 tane patatesimiz var. 2 tane havucumuz var. 2 tane soğanımız var. Kırmızı biberimiz ve yeşil biberimiz var. Bunları da iç hazırlığı için başlıyoruz. Bu da içi. Şimdi havucunu koyuyoruz. Soğanını koyuyoruz. Ve kavurmaya devam. Dostlar, soğanlarımızla havuçlarımız biraz kavrulduktan sonra biberlerimizi de koyuyoruz. Birazcık da biberlerimizi çevireceğiz. Böylece içimiz hazır. Tavuklu turta. Yani tavuklu börek. Evet, aynen öyle. Şöyle yeterince atın dostlar. Çok döktü. Şimdi üzerine kızartmış olduğumuz patateslerimizi koyuyorum. Kız, eline vururum ha. Allah Allah. Dostlar ya, bu kızı alın benim başımdan. Sonra da ben kızdım mı adım kızdı oluyor. Evet, bakın harika oldu dostlarım. Biz fazla baharatlı yiyemiyoruz. Onun için sadece birazcık pul biber atacağım. İşte bu kadar. Pul biberimiz de fazla acı değil. Şimdi şöyle bir de karıştırıp altını söndüreceğiz dostlar. Soğuyana kadar görüşürüz. İçimiz soğumuş ve harika olmuş. Şimdi ne yapma zamanı? Hamurumuzu çıkartma zamanı. Sevgili dostlar, ben mutfak önlüğümü de takmayı unutmuştum. Hakkınızı helal edin. Hadi kısa bir mola verelim. Namazımızı kıldık, geldik. Sevgili dostlar, şimdi tam şöyle hamurumuzu ikiye bölüyorum. Şu birini üstü için ayıracağım. Şunu da altı için. Sevgili dostlar, şimdi şöyle hafifçe unladık ve güzelce açacağız bakalım. Ne kadar açacağız? Tepsimizin boyunda. Tövbe tövbe. Kimin nazarı değdi acaba? Kimin nazarı değecek? Şimdi seni izleyen biri de der ki anne. Yufka açmayı bile bilmiyor. Öyle olacak bazen. Bir kere ekmek yaptığını öyle dediler ya. Ne güldüm. Bana hamurun kraliçesi diyorlar. Haberleri var mı acaba? Tamam. Dostlarım. Evet. Tam olmuş. Tam olmuş dostlar. Şimdi şöyle şeyimizin üzerine seriyoruz. Ona sonra koyacağız kızım. Şimdi çek tepsi. Şöyle dursun. Tamam.
Şimdi ikinci hamurumuzu da açalım. Sen acıktıysan oğlum orada yemek var al diye. Sakın bana salak deme teyze bak sakın. Sevgili dostlar, büyüğü açmak daha kolay. Ben küçük açmayı beceremiyorum. İşte o kadar yeterli. Evet. Şimdi sıra geldi yapımına. Uzattıklarını sevgili dostlar, altı fazla kabarmasın diye yapıyorum bunu. Evet. Pizzacılar da bunu o yüzden yapıyor. Şimdi içimizi şöyle güzelce döküyoruz. Daha ne yapıyor anne? Düzeltmem lazım Dilekciğim. Peki anne. Evet, şimdi başlıyoruz. Sıcaklarını herkes kendine göre ayarlayabilir. Şimdi geldik buraya. Midem guruluyor. Canım istiyor ya bunu. Midem guruluyor. Çok lezzetli görünüyor çünkü. Benim suçum yok, midemin suçu.
Kafes böreği. Evet, kafes böreği. Evet. Dostlar, şimdi şu kenarlarını şu şekilde altına çalarak sabitleyelim lütfen. Şöyle iyice kıstırarak, yani şu şekilde bakın. Şöyle alttaki hamurumuzun altına getirerek şöyle güzel güzel sıkıştıralım. Esma arkadaşım bana ovalamaç çorbası yap dedi. Allah izin verirse Sivas'a ait bir yemekmiş. Onu sizlere yapacağım. Tepsi mayası aldı. Şimdi doğru fırına gidiyor. 180 derecede fırında. 180 derecede fırında. Annemin sesini duydunuz. Bakın sevgili dostlar, harika oldu böreğimiz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Ve bizi, kanalımızı, beğendikleri videoları lütfen sosyal medyalarınızda paylaşın. WhatsApp'ta, Instagram'da, Facebook'ta bizi paylaşarak önerebilirsiniz. Yorumlar yapabilirsiniz. Beğenmeyi, kaydetmeyi ve bu yaptığınız yemeklerin deneyimlerini bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.